herkese. Bu video için çok heyecanlıyım. YouTube'a başladığım ilk andan beri bu videoyu çekmenin hayalleriyle yanıp tutuşuyorum. Şimdi az önce izlediğiniz görüntülerden belki anlamışsınızdır. Yüksek lisansa kabul aldım. Şu anki halim, olayı sindirmiş halim. İlk anda çok heyecanlıydım, çok duygulandım. Bir kabul mektubu göndermişler. Ve bir paragrafa o kadar duygulandım ki yani videodaki o ağladığım kısımların çoğu paragraf yüzünden. Münih Teknik Üniversitesi'nde Management and Teknoloji programına kabul aldım. Ben bir üniversitede 2 programa başvurdum. Ya bu biraz böyle risk gibi görülebilir bazılarınız için ama ben İngilizce sınavına girmedim. IELTS'e, TOEFL'a. Bunlar için verecek param yoktu çünkü. Her şeyin bir noktada paraya bağlanması saçmalı. Para demişken abone olur musunuz? Diğer videolarıma da göz atın. Özellikle ODTÜ ile ilgili olan videolarımız çok güzel oldu. Münih Teknik Üniversitesi ayrı bir İngilizce belgesi istemiyor. Okulunuzda belli miktarda kredide İngilizce aldığınız sürece başvurabiliyorsunuz. Böyle olduğu için de ben ekstradan bir İngilizce belgesi almak istemediğim için sadece Münih Teknik Üniversitesi'ne başvurdum. Ama neyse ki kabul aldım. Bu kumarımız da tuttu çok şükür bu hayatta. Eğer aklınızda yüksek lisansa başvurmak varsa şunu söyleyebilirim. Mutlaka mezun olmadan önce aşağı yukarı hangi yüksek lisansa gitmek istediğinize karar vermelisiniz. Çünkü bazı programlar için ekstradan ders almanız gerekiyor. Dersleri böyle tak diye alamayabiliyorsunuz. Özellikle ODTÜ'de. Gidip böyle hocaya hocam ne olur beni alın diye yalvarmanız gerekebiliyor. Hani ben yüksek lisansa başvuracağım ve bu dersi saydıracağım. Lütfen beni alın demeniz gerekebiliyor. Yani benim tavsiyem öncesinden, mezun olmadan mümkünse 2 dönem önce yapacağınız programa aşağı yukarı karar vermek. Yapacağınız programa karar verdiğinizde almanız gereken dersleri tespit edip bunları öncesinden alabiliyorsunuz. Yani mezun olduktan sonra geri dönüp o dersleri alma şansınız olamıyor maalesef. Ve hani bir tane ders almadığınız için bir programa gidememek de çok can sıkıcı olabiliyor. Şimdi şey diyor olabilirsiniz, nasıl karar vereceğim? Çok fazla program var, daha ben mezun olmadım, ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Böyle diyor olabilirsiniz. Tavsiyem şu, bu bence altın değerinde bir bilgi arkadaşlar. Keşke biri şöyle beni sarsıp bu bilgiyi verseydi yani 1,5-2 yıl önce. Muhtemelen siz kendi okulunuzdan, kendi bölümünüzden mezun olan ve yüksek lisansa giden kişilerden birinin gittiği programa gideceksiniz. Yani bunun ihtimali çok yüksek. Çünkü demek ki o programa derslerinizi saydırabiliyorsunuz. Bölümünüzün dersleri o programa uygun. Demek ki seviyeniz oralarda. Çok iyi bir yol göstergesi bence. Ben bunu bilseydim eğer benden önce mezun olan kişileri LinkedIn'de araştırıp bulup o kişilerin hangi programa gittiğini görüp sonra birçoğunun aslında bu az önce bahsettiğim benim başvurduğum programlara gittiğini fark edip çok daha hızlı bir şekilde bu programların bana uygun olduğunu görebilirdim. Bunun yerine ben bu yöntemi bilmediğim için ne yaptım? Tek tek bir sürü ülkede, bir sürü şehirde, farklı bir sürü üniversitenin bir sürü programını inceledim. Yani bu haftalar sürdü, hatta aylar sürdü diyebilirim karar vermek. Ve sonunda eleye eleye Münih Teknik Üniversitesi'ndeki bu bahsettiğim programların bana uygun olduğuna karar verdim. Sonra fark ettim ki zaten benim bölümümden mezun olan birçok insan bu programa gidiyor. Çünkü bu program hani uygun, birçok dersi saydırabiliyorsunuz. Arada böyle bir tane falan ekstradan ders almanız gerekiyor. Ve bunu yani çok daha hızlı öğrenebilirdim aslında. En azından size bir yol gösterecektir, bir başlangıç noktası olacaktır. Mezun olan kişilerin gittiği programları öğrenip onları araştırmaya başlamak. Bu çok güzel bir yol, bunu yapabilirsiniz. Bu da benden size bir taktik. Şimdi belki bazılarınız merak ediyordur. Münih Teknik Üniversitesi ücretli olmadı mı? Ücretini ödeyip mi gideceksin gibi. Yani benim ücretini ödeme gibi bir durumum yoktu. Ben bu programa başvururken bir yandan bu program için açılan burslara da başvurmuştum. Birkaç tane burs çeşidi bulunuyor. Aslında bu burslar muafiyet bursu gibi denebilir. Yani bu ücretten muaf tutuluyorsunuz. Burslardan birine kazanırsanız. Ben ihtiyaç bursuna başvurmuştum. Aynı zamanda bu bursun çıkmama ihtimaline karşı Heilbronn kampüsündeki doğru okudum mu bilmiyorum bu arada. Hiçbir fikrim yok. Heilbronn kampüsündeki Management and Digital Technologies programına da başvurmuştum. Heilbronn kampüsü hala ücretsiz. Bilmeyenler varsa aranızda. Yani Münih Teknik Üniversitesi'nde Münih kampüsü ücretliyken Heilbronn kampüsü hala ücretsiz. Ben bunu böyle biliyorum. Kendi başvurduğum program için böyleydi. Ama bir kontrol edin siz yine de. Yani şimdi %100 emin olamadım. Çünkü
Heilbronn'daki tüm programlara bakmamıştım. Ama bildiğim kadarıyla çoğu ücretsiz hala. Münih kampüsündeki Management Teknoloji programından benim kabulüm geldi. Ama burs açıklanmadı. Bu yüzden gidip gitmeyeceğim hala belli değildi. Tam böyle sallantıdayken her şey, burs açıklandı. Dün. Bana burs çıktı arkadaşlar. Almanya'ya gidiyorum galiba. Sindiremiyorum bu bilgiyi şu an. Yeter bu kadar. Bursa kabul edilmişim. Evet. Şu an okulun ücretinden muaf tutulmuş oldum. Şimdi kesin bu burstan haberi olmayan insanlar vardır aranızda. Okul ücretli olduğu için başvurmamış olanlar vardır. Ben manyak gibi her şeyi araştırdığım için bu burstan haberdar olup başvurabilmiş olanlardanım. Yani isterseniz bu süreçlerle ilgili daha fazla video çekebilirim. Çünkü bence insanlar birçok şeyi yanlış biliyor. YouTube'da çok fazla yanlış bilgi de var arkadaşlar. Yani ben başvuru sürecinde fark ettim. Bazı almanız gereken belgeler var. Bu belgelerle ilgili yanlış bilgiler var. Bunun sebebi de şu an halihazırda YouTube'da olan videoların eski videolar olması. Yani bu süreçte bazı şeyler değişti. Ben bu videolardan bazılarını takip ederek başvurmuştum. Ama sonradan siteyi okuduğumda fark ettim ki değişmiş yani bazı şeyler. Bu hani yüksek lisans başvurma sürecine hiç girdiniz mi bilmiyorum. Eğer girdiyseniz fark etmişsinizdir. Siteler çok karmaşık. Yani bence yüksek lisansa başvurmanın en zor yanı bu siteleri anlamak, ne istendiğini başvurular için, ne zaman ne yapmanız gerektiğini, neyi nereye göndermeniz gerektiğini anlamak. Ya bunlar çok karmaşık süreçler. Hani gerçekten videolar çok faydalı oluyor. Ben de dediğim gibi yani birkaç YouTube videosunu takip ederek başvurdum. Ancak yanlışlıklar fark ettim, kendim düzelttim süreç içerisinde. Yani buradaki benim avantajım benim bir yandan siteyi de okuyup sürekli teyit ediyor olmamdı. Eğer böyle teyit etmeden başvuracaksanız eski videoları bence çok fazla takip etmeyin. Tavsiyem bu. Yani şöyle bir 2-3 yıl öncesinin videolarında yanlışlıklar var maalesef. Çünkü sistemde bazı şeyler değişmiş. Almanya yolcusuyum gibi duruyor şu anlık. Çok heyecanlıyım. Böyle sakin sakin video çekmeye çalışıyorum ama nasıl heyecanlıyım size anlatamam yani. Şimdi dediğim gibi dün belli oldu burs. Bundan sonraki süreçte bu bursu kabul etmeniz gerekiyor 2 hafta içinde. Şimdi ileriki yıllarda izleyip bilgi almak isteyen olursa diye bu bilgileri de sıkıştırayım araya. 2 hafta içinde kabul etmezseniz burs yanıyor. Dün akşam ben bu bursu kabul ettim site içerisinde. Daha sonra yüksek lisans programı da size bir teklif olarak geliyor. Bu teklifi de kabul etmeniz gerekiyor. Ben bunu da dün kabul ettim. Önümüzdeki süreçlerde yapmam gereken şeyler vize, bloke hesap ayarlama, okula belgelerin gönderilmesi, bu belgelerin öncelikle toplanması, en gıcık o sürece tekrar giriyorum. Yani yüksek lisans başvuru sürecinde bile çok sıkıcı ve zor bir süreçti bu. Bu sürece tekrar giriyorum. Olsun. Bunlar daha tatlı şeyler. Sonra Almanca çalışmak. Hani A1 Almanca ile Almanya'da ne yapacağım bilmiyorum. Almanca öğrenmem lazım gerçekten çok yakın bir zamanda. Almanca çalışmam gerekiyor. Yani Almanca çalışmakla ilgili tavsiyeniz varsa aşağıya bırakırsanız yorum olarak çok sevinirim. Hazırlıklar yapmam lazım. Gidince orada hayatta kalabilmek için muhtemelen part-time çalışmam gerekecek. Böyle bir süreç var. Sonra öğrendiğim kadarıyla Münih'te kalacak yer sıkıntısı varmış. Bunlarla ilgili yapılması gereken şeyler var. Böyle yani tatlı bir telaşın olduğu ve bir sürü için yapılacağı bir sürece giriyorum. Bu süreci de size paylaşmak istiyorum. Yani bir yandan vloglarla, bir yandan böyle bilgilendirici videolarla. Ama Almanya'da yüksek lisans başlıklı bir liste oluşturup bunun içine daha doğru bilgilerle videolar yapmak istiyorum. Münih Teknik Üniversitesi'ne başvuruyla ilgili olabilir. Sonra BPD isimli bir belge var. Bu belgenin alınması lazım başvuru yapabilmeniz için. Bu belgenin teminiyle ilgili çok yanlış bilgiler var. Bununla ilgili olabilir. Bursa başvuru süreçleriyle ilgili olabilir. Bunlarla ilgili videolar yapabilirim. Yapacağım gibi duruyor hatta. Yapacağım yani büyük ihtimalle. Ama bir yandan güncel durumu da söylemek istedim. Böyle kayıt altına alıyor olmak, sonradan dönüp izleyecek olmak aşırı hoşuma gidiyor.
İnsanlar sen mezun oldun ne yapıyorsun dediklerinde yüksek lisansa gideceğim ya ben deyip aradan sıyrılabileceğim yani sonunda. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu böyle kısa bir hayatımı güncellediğim bir video oldu. Beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Çünkü yani işler ciddiye biniyor arkadaşlar. Yani birkaç ay sonra evsiz, barksız, aç bir şekilde dolaşabilme ihtimalim var. Bu video benim için güzel bir anı oldu bir yandan. Açıklandığı anları da paylaştığım için. Uzatmaya başladığımı hissediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.